Türkiye, küresel barış ve istikrara katkı vermek amacıyla çeşitli bölge ve ülkelerde askeri varlığını artırırken, yapmış olduğu hamlelerle küresel bir güç haline geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, küresel güç Türkiye vizyonu çerçevesinde çizdiği dış politika ve savunma stratejisi meyve veriyor. Washington Post gazetesinin Bloomberg'den alıntıladığı bir haberde, Osmanlı Devleti'nden sonra ilk kez Türk ordusunun bu kadar geniş bir coğrafyada varlık gösterdiğine dikkat çekildi. Haberde Türk donanmasının Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de yürüttüğü faaliyetlere de dikkat çekildi. Haberde, Libya'daki savaşın dengesini değiştirmek için Türkiye'nin bu ülkeye asker gönderdiği hatırlatılırken, Türk askeri Suriye, Irak, Katar, Somali ve Balkanlarda faaliyet gösteriyor. Aynı zamanda, Akdeniz ve Ege'de devriye atıyor ifadelerine yer verildi. Haberde, Türkiye'nin Suriye'de yaptığı operasyonlara da değinilerek, Birinci Dünya Savaşı sonucu Osmanlı'nın yıkılmasının ardından düzenlenen en büyük operasyonlar denildi. Türkiye'nin Suriye'de yaptığı operasyonlarla hem ABD hem de Rusya ile masada ayrı ayrı anlaşmalar sağladığına da dikkat çekildi. Türkiye'nin Libya'ya gönderdiği silahlı insansız hava araçları ve diğer askeri unsurlarla başkent Trablus merkezli Libya hükümetine verdiği desteğin ülkedeki iç çatışmada dengeyi değiştirdiği de belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri, Rus paralı askerler ve Mısır destekli terör örgütü lideri Hafter'e karşı mücadele ettiği belirtilen haberde, Türkiye'nin Libya'yla imzaladığı deniz yetki sınırı anlaşmasıyla Akdeniz'deki haklarını da güçlendirdiğine işaret edildi. Yunanistan'ın son gerçekleştirdiği provokasyonlar Doğu Akdeniz'de giderek artan tansiyona yeni bir boyut kazandırdı. Türkiye ve Yunanistan'da üst düzey yetkililerin, olası bir kazanın yol açacağı sonucun savaş olacağı, uyarısı bölgedeki gelişmelerin ne kadar kritik olduğunu ortaya koyuyor. Bugüne kadar enerji ve hidrokarbon arama faaliyetleri ile gündeme gelen Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin artık güvenlik sorunu haline gelmesi, Türkiye'nin yeni süreçte atacağı adımları da etkileyebilir. TRT World analisti Yusuf Erim, bu süreç zarfında S-400'lerin varlığının çok kritik konulardan biri olduğuna dikkat çekti. Erim, Doğu Akdeniz'de askeri gerilim ve Yunanistan'dan gelen tehditler S-400 satın alınmasının ne kadar doğru ve zamanlı bir karar olduğunu gösteriyor. S-400'lerin kurulumu ve aktivasyonu kısaca Doğu Akdeniz'i uçuşa yasak bölge haline getirir. Bu da savaş durumunda Türkiye'ye büyük avantaj sağlar dedi. Rafael savaş jetleri, füzeler ve denizaltılara karşı kullanılan mühimmatlarla yüklü ülkenin tek uçak gemisini Akdeniz'e gönderen Fransa, Akdeniz'de kaybettiği etki alanını genişletmek ve Türkiye'yi bertaraf etmek için Atina, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum yönetimini kullanıyor. Türkiye'ye karşı Sarkozy ve Hollande'dan daha saldırgan bir politika benimseyen Macron, Akdeniz'de Türkiye'yi devre dışı bırakmak için planlanmış İstmet doğalgaz boru hattı projesinin en büyük destekçisi. Bir dönem Paris Üniversitesi'nde görev yapan Profesör Arif Esin, Fransa'nın geçmişte Lübnan, Libya ve Suriye'de etki alanı vardı. Şimdi buralardaki nüfuz alanını kaybetmesi Fransa'nın ekonomik ve siyasi çıkarlarına ters. İtalya ve İspanya Akdeniz'deki tartışmalara katılmıyorlar, hatta Türkiye'den yana tavır alıyorlar. Fransa ise askeri gemilerini gönderiyor, tatbikatlarda Yunanlılara silah da satıyor. Burada Fransız silah sanayinin bir kazancı var. Fransız ordusu savaşa hazır veya niyetli bir ordu değildir. Afrika'da da pek çok harekata katıldı, hiçbirinde de başarılı olamadı. Bir yeri işgal edecek, hareket edecek gücü yok dedi.